TL'lik soru. Hayır efendim. Şu an cebinizde 50.000 liranız var. Ay ne diyorsunuz? Evet. Çok güzel şeyler söylediniz. TL'lik soru. Hayır efendim. Şu an cebinizde 50.000 liranız var. Ay ne diyorsunuz? Evet. Çok güzel şeyler söylediniz. Şu an 50.000 lirayı kazanmış durumdasınız. Çok teşekkür Ve ederim. 100.000 liralık soruyu açtırma hakkını kazandınız efendim. Aynı Çalalım. zamanda. Ve çalalım. Yalnız bu arada İngilizleri iyi tanıdığınızı öğrenmiş olduk Hamide Hanım. Ben ya biliyor musunuz Kenan Bey? Ben insanların örf ve adetlerini, ırklarını, bu benim hobiydim biliyor musunuz? Her ne kadar Türkçe konuşmayı seviyorsam başka ülkeleri, onların adetlerini, örflerini falan yani çok merak ediyorum, araştırıyorum. İrlanda, İsland oraları görmek istiyorum. Oralara görmeden önce İngiltere'ye göreceğim tabii ki. Ben bir İngiltere'de bulundunuz mu hiç? Yok hayır bulunmadım. Ama ben şu hareketi çok yapıyorum. Kraliçe Elizabeth var ya. Şu el sallaması var ya onun. Evet. Ben Kraliçe Elizabeth'i seviyorum. Şöyle hep el sallıyorum. Onun simgesidir bu. Yani seyircilerinizi böyle el sallayabilir miyim? Tabii ki efendim, buyurun. Kraliçe Elizabeth gibi. İngiltere'yi de seviyorum. Ben İrlanda, İslam'da seviyorum. Şimdi İngiltere'yi biraz daha fazla seveceğim. Tebrik Görelim. ediyorum. Tebrik ediyorum Hamide Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Sırada 9. sorumuz var. Değerli izleyenler, 100.000 lira değerindeki sorumuz geliyor. ...1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar... ...devletten bazen açık arttırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır? Çok ilginç. Bir soru ve üzücü bir soru. Evet ve çok üzücü bir soru. Tekrar okumak istiyorum. Evet lütfen. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır? A. Danimarka, B. Norveç, C. İsviçre, D. Belçika. Herhalde size sorsak bu 4 ülkeden beklemezdiniz değil mi? Ama evet. Bunlar yani bunlar Avrupa ülkeleri yani. Evet. Bunlar 1980 bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı hadi o diyecektim. Şimdi acaba o Çok şaşırdım. programın başında bahsettiğiniz sevgiye dair bir konuşmanız vardı. Efendim? Sevgiye dair programın Evet. başında bir konuşmanız vardı. Evet. Acaba oraya mı geldi? Hani siz Evet. dediniz ya bizim içimizde başka bir sevgi var. Evet. İnsana olan, Evet. insana olan bir Hayır, sevgi var. evet, Yani tabii ki ırk, var. Evet. renk, din ayırt etmeden. Evet. Fakat Avrupa'da bunu biraz eksik görüyorum demiştiniz çok ya. teşekkür ederim anladım. Şimdi sanki oraya mı geldik? Evet tabii ki geldik. Çok da güzel geldik. Çok şaşırdım biliyor musun? Ben de şaşırdım. Şaşırdım, üzüldüm ve utandım. Bu sorudan Evet. Kenan Bey. İnsanlık adına utandınız. Aynen öyle. Ve 1980 diyor soru. Yani Danimarka, Norveç, Belçika. Ya Avrupalılar alkolü seviyorlar. İsviçre'yi. Ya şimdi Kenan Bey yani çekilsem 50.000 lirayla eve gideceğim değil mi? Yani 50.000 lira tamamdır, garantidir. Soruya cevap vermesem. Evet efendim yani. Evet ama biraz düşünsem. Lütfen. Lütfen yani bence üzerine yani bu normal bir sorunun ötesinde başka bir bilgi bence üzerinde birazcık durup konuşmamız iyi olacaktır. Evet. Sonrasında isterseniz çekilirseniz 50.000 lirayla ayrılırsınız. Evet. 50.000. Evet. İsviçre'yi elemek istiyorum. Torunlarım var dediniz değil mi? Ben Torunlarım var dediniz evet, değil mi? 3 tane. Evet. Emir'le Ömer'im var. İkizler. Bir de Leyla'mız var. Evet. Şimdi insan belki öncesinde biz sadece çocukluk ebeveynlerimiz vardı. Fakat kendi çocuklarımız olmaya başlayınca çocuklarla ilgili herhangi bir haberlerde veya sorularda insanlar çok daha hassas oluyor ve o empatiyi kurunca gerçekten kötü hissediyorsunuz. Ve az önce söylediğiniz gibi insanlık adına insanın utanası geliyor. Böyle bir şey 1980'lere kadar nasıl olabilir? Ve yani Avrupa'nın göbeğinde. Evet 40 yıl yani 40 yıl değil mi? 40 yıl Biz hep Batı medeniyeti deriz ama tabii o medeniyetin böyle tarafları da var.
Ya Avrupalıları çok iyi tanıyorum biliyor musunuz? 50 yılımı verdim. Siz içinde yaşadınız efendim. Ben- Biz merak ediyoruz. Siz birebir tecrübe ettiniz. Bizden çok daha Onların biliyorsunuz. ruhlarını, hislerini, duygularını 10 dakika konuşayım. Onların künyesini size söyleyebilirim. Bu kadar da insanları tanıyorum, insanları kendime de güveniyorum. Yani burada bir Almanya yazsaydı benim için cevap biraz daha kolay olacaktı biliyor musunuz? Almanya mı verdiniz? Evet, evet. Avusturya kafamı çok karıştırırdı. Avusturya Avrupa'nın en farklı bir ülkesidir. İsviçre ile Avusturya bu iki ülke çok farklıdır. İsviçre'de mi öyle? Tabii ki. Ya, tabii ben evet İsviçre'ye gittim gördüm biliyorum. İsviçre'de öyle bilmiyorum bu sorunun cevabını siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ben İsviçre'ye yani asla İsviçre demek gelmiyor içimden. Danimark. Heidi, deine Welt sind die Berge. Heidi, denn hier oben bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Kondo-san. Çok soğuk ve karlı bir yılbaşı gecesiymiş. Caddede herkes bir sağa bir sola koşturuyor. Bir an önce sıcacık evlerine gidebilmek için adeta yarışıyorlarmış. İnsanlar soğuktan kalın palto ve mantolarına sıkı sıkı sarılmış, hızlı hızlı yürüyorlarmış. Sokakta köşe başında bir kız çocuğu duruyormuş. Elbiseleri yırtık pırtık, paltosuz, atkısız ve beresizmiş. Bu soğukta ayaklarındaki incecik terliklerle küçük küçük adımlar atıyor, yürümeye çalışıyormuş. Cılız ve ürkekmiş ama çok da güzelmiş. Boynuna bir sepet bağlıymış. İçinde de bir sürü kibrit varmış. Adı Kibritçi Kızmış. Kimsiniz siz? Biz gülleriz. Yani benim sahip olduğum sıradan bir gül müydü? Ama bana tüm evrende türünün tek örneği olduğunu söylemişti. O sıradan bir gül değil. O senin gülün. Gülünü senin için bu kadar önemli kılan ona harcadığın zamandır. O benim gülüm.
Doğuda bir baba vardı. Batı gelmeden önce. Onun oğulları batıya vardı. Birinci oğul batı kapılarında büyük törenlerle karşılandı. Sonra onuruna büyük şölenler verdiler. Söylevler söylediler babanın onuruna. Gece olup kuş tüyü yastıklar arasında, oğul masmavi şafağın rüyasında, bir karaltı yavaşça tüy gibi daldı içeri. Öldürdüler onu ve gömdüler kimsenin bilmediği bir yere. Baba bunu havanın ansızın kabaran gözyaşından anladı. Öcünü alsın diye kardeşini yolladı. Allah nefsinin çelgicilerine rağmen onları bastırıp hükümlerini kendisi Allah nefsinin çelgicilerine rağmen onları bastırıp hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürürlükte kılacak irade sahibi bir varlığı yaratmayı. İsteyerek, istemeyerek kendisine kullukta bulunan bütün mahlukatın dışında bambaşka bir varlık olacak. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ceman okumalarda toplum en dar kesitiyle aile merkezli okumaya geçmiştim. İzlettiğim videoların izletilme gerekçelerini de paylaşacağım. Ders anlatımında da yer yer video göndermelerimiz yine olacak. Toplumunu bir arada verememiş oldum ama başlangıç videolar olarak seçtiklerimin kendi arasında bir bütünlüğü var arkadaşlar. Dersimizin başlığını Sabiye Rüşdiye dersleri ya da İlahu Beyt olarak da atabiliriz. İlaf kelimesini kullanmışken ki biz bunları devletler bazında daha çok kullandık biliyorsunuz. 3 aşamaya cemen okumaların, ferdi okumaların terkibine de giydirebiliriz. İlaf-ı nefsten, ilaf-ı beytten ve ilaf-ı menzilden bahsedebiliriz. İlaf-ı nefs kişinin kendi içerisinde tutarlılığıdır. Şizofreniyi bırakmasıdır. Nefs-i emmare ve nefs-i levvame çatışkısı, diyalektiği içerisinde kendisine yabancılaşmadan yaratıldığı kıvama, ahsen kıvamı uygun, paralel yaşamasıdır. Yani buradaki kişinin kendi iç tutarlılığını sağlaması, ilafıdır, kendisiyle barışmasıdır. Yad olmaması, yabancılaşması manasına gelir. Hem ferden okumalarda hem de topluluk önünde sunucu konumunda olan kişi için geçerliydi bunun mücadelesini, müşahedesini konuşmuş idik. İkincisi beyt için geçerlidir ve insan ünsiyetinin kurulabileceği en doğal fıtri alandır beyt. Çünkü insan ormandan
getirilen ya da tarladan biten bir varlık değil. Aile içerisinde kendini bulur. Aile olmasa zaten hayatta kalmazdı. O güne gelmişsem ya öz anne babası ya da onların yerini alan vasi ve veliler üzerinde bir ailede, bir yuvada büyütülmüş demektir. Yani sosyalite içerisinde var kılınır. Bir yetişkinlik çağından sonra sosyalleşmekten bahsetmiyoruz. O ikinci, üçüncü sosyalleşmeler. Ama içtimaya, cemiyet ve cemaate geçmesi içerisinde zaten kendisini bulur. İnsan olarak anılır bir şey haline gelişinde onu saran bir ilaf halkası vardır. Türkçe'de lif kelimesi, ülfet kelimesi bunlar da aynı kökten türetilen kelimeler biliyorsunuz. Kureyş suresine geçen terkip olduğu için onu ön plana çıkartarak kullanmış oldum. Üçüncüsü ise kentin ilafıdır. Medine'ye göçten sonra Hazreti Peygamber'in Evs ve Hazreç kabilesi arasında yaptığı ki hepsini ensar olarak topluyoruz. İnananlar grubuydu, dinde kardeştiler. Bir ilaf gerçekleştirdi. Onu göçmenlerle yani muhacirlerle barıştırdı. İkisi arasında bir muahidet, dinde kardeşlik ilafı şekillendirdi. Sonra Medine'de yaşayan gayrimüslimlerle Medine Anlaşması'nın ilafı yapıldı. Bunların her birini konu eden ayetlerde bu köklü kelimelerin kullanıldığını görüyoruz. Siz ateş kenarındaydınız. Allah kalplerinizi İslam'la birleştirdi, ilaf etti dediği ayette hatırlayın bunu. Bu kullanımı buluruz. Biz de okumalarımızın Mekke dönemini aşan, hedefte önüne koyduğu, bulunduğu şehri İslam'la politik anlamda dönüştürme sürecinde dönüşecek ülkeyi dünyanın itilaf ve ittifak devletleri arasında, kutuplu dünyasında yalnız bir ulus devlet olarak inşa etmeyi mümkün görmediğimiz için komşu İslam ülkeleri arasında, komşular arasında ilafı gözeterek mahallenin, kentin, devletlerin ilafından bahseden süreçlerden bahsediyoruz bildiğiniz üzere. Evet, nefisten topluluğa doğru geçişte beyt bir boyutuyla nefsi mukayese ettiğinizde bir cemiyettir, bir cemaattir. Ama menzile mukayese ettiğinizde ise adeta bir nefstir, bir başlangıç, nüve çekirdeğidir. İkisini de bir şekilde kendi içerisinde barındırıyor biliyorsunuz. Ve insanlığın tarihi, Kur'an'ın da ailenin tarihi diye bir videonun sadece yarım saatlik bir videomuz. Bir iki dakikasını gösterdim. Daha önce üzerinde konuştuğumuz bir video ki izletmeden yine üzerinde konuşacağım. Biz en köke götürdüğümüzde de insanı başlangıçta tekil olarak bulmuyoruz. Nefsi vahid olan Adem kendi cinsinden tezevvüç ediyor. Yani ikiline, müsnasına kavuşuyor. Böylelikle erkek ve müennes ve müzekker şeklinde ikili olarak karşımıza çıkan toplulukla şeytanın, insanın imtihanı başlıyor. Dolayısıyla Adem'in iki periyodu vardır. Birisi kendisinden eşi ayrışmadan önceki Adem, bu dişiyi de içinde barındırır. Yani nefsi vahittir. Ve ikinci olarak kendi cinsinden eşi var edildiğinde o da insandan olmuştur, inastır, nisadır, insandan olan demektir. Başka bir türdür de gelip insanlar arasında yaşamıyor kadın cinsi. Yani insanlık kadını insan saymak için de belli bir mücadele verecektir. O sürece ermek de kolay gerçekleşmiş bir hadise değildir. Ama insanlığın birliği ilkesi cinsiyetlerin birlikteliğine, tek bir aile birlikteliğine gider. Ve şurada gördüğünüz akdi nikah duasında bu kelimeyi biz kullanırız. Nikah akdinde, beytin inşasında o ilk inşaya, ailenin kökenine vurgu yapılır ve Adem ve Havva'ya gideriz. Oradan son elçiye Muhammed Aleyhisselam'a Haticetül Kübra'ya geliriz. Oradan da onun kurdurduğu aileye, Fatıma-zı Zehra'nın ailesine geçiş yapılır. Adem'den Hatice ve Fatıma-zı Zehra. Ve bunlar arasında Allah'ın ellefte, ilaf etmesi, aralarını, kalplerini bulması, müellef etmesi birbirlerini, kavramlarını görürüz. Demek ki Adem ve Havva arasındaki ilaf gördüğünüz gibi evin kuruluşudur, ailenin kuruluşudur, ülfettir, insanlığın ortaya çıkışıdır ve bu kavramla adlandırıyorsunuz. Aynı şeyi Haticetül Kübra ve Muhammed Aleyhisselam temsil ediyor ve o da Fatıma ve damadında
bunu şekillendiriyor. Her Müslüman aile nikah akdi duasında böyle güzel bir dizelerden, terkiplerden oluşan anlamlı kavramsallaşmaları bulduğumuz bir duayla başlatırlar hayatı. Nikah akdi duasında duadır sonunda bu. Yani nikahı akt hale geliştiren duanın kendisi değildir. İki taraf arasındaki icap ve kabuldür. Ki bunu daha önce hukukul ibad konusunda bahsetmiştik. Aileden ticarete, devlete kadar hukukullah dışındaki hukukul ibad arasında bağı ortaya çıkmamasının yolu ancak aldatmaya konu olmayan, fahiş olmayan, gabın olmayan bir akitle gerçekleşir toplumsal hayat. Bir kontratla, sosyal kontratla gerçekleşiyor bildiğiniz gibi. Bu ailenin o halde berhava edilmesi, çözülmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü etkinlik arzda ifsadın da başlangıcıdır. Arzı bütün bir yeryüzü olarak, arzı bir mahalle olarak, devlet olarak, imparatorluk olarak düşünebilirsiniz. Sonunda nefs dışında en küçük öbeği beyittir bildiğiniz gibi. Ve karı ve kocanın arasını ayırmak için çaba sarf ederseniz bu ifsattır. Maide suresinde, Bakara suresinde Harut Marut Süleyman küfretmedi, o meşhur yarım sayfa tutarındaki ayette öyle geçmekteydi. Erkeğin ve kadının arasını ayırmayı öğrenmek. Fitne demek ki bu ilafın çözülmesiyle başlıyor. Arzda ifsat ve diğerleri. Sonunda aileyi bütün olarak ortadan kaldırmaya yönelik bir sürece doğru gidiyor yüzyılımız ve sonrası bildiğiniz gibi. Müzekker ve müennesi yarattı Allah. Yani Alak suresinde insanı yarattı der. Ama Ala suresinde zeker ve ünsay yarattı diyerek insan kelimesi çıkar, yerin iki tür alır. İkisi de insandır ama ikisi farklı yükümlülükleri ve donanımlarıyla insan türüdür. Bunları kaldırdığınız zaman polarite ortadan kalkar. Dolayısıyla diyalektik biter ve hayat devam etmez. Ölüm durumu ortaya çıkar. Ve insanlık bunu böyle yapıyor. Böyle yapmak için de geriye doğru götürdüğü zaman Adem ve Havva'yı buharlaştırdı, yok kıldı. Buna mesela Avrupa'da paranın egemenliğiyle kurulan yeni zalim sisteme karşı muhalefet eden Marksist ideolojiyi biz yargılarken paradigmal olarak aynı moderniteden beslendiğini, dolayısıyla sayıcı muhalefet olamadığını söyleriz. Mesela bu anlamdaki evrimsel süreçte aileye bakışa da geçerlidir bu. Şurada attığımız başlıkta geçen Kur'an'da ailenin tarihi nispeti bu göndermeyle ilişkilidir. Marx'ın çalışma arkadaşı olan Friedrich Engels'in meşhur bir çalışmasının adıdır. Ailenin kökeni, ailenin ve mülkiyetin kökeni diye. Hem mülkiyetin hem ailenin başlangıçta mevcut olmadığını, insanların sürüler halinde komün bir hayat yaşadıklarını söylemektedir. Çevrimsel tarih tamamlanıp da komünel döneme erdiğimiz zaman da devletin yurttaşları olan proleterler tek bir aileye dönüşeceklerdir. Ve aile kalkacaktır, mülkiyet kalkacaktır, sirkus böyle tamamlanacaktır. Ve 1700'lerin sonlarında, 1800'ler boyunca, 1900'ler boyunca yürüyen feminist mücadele, kadın ve erkek arasında erkekten intikam alma üzere bir cinsiyetin mücadelesi olarak bir diyalektiğe karşılık gelmekteydi. Ama 21. yüzyılda da evrildiğimiz geçen yüzyılın son çeyreğine itibaren ise toplumsal cinsiyet konusu gündeme geldi. Yani biyolojik cinsiyete seks deniyor. İkincisine ise gender dedikleri cinsiyet tarzı. Burada ise kavgadan bahsetmiyorsunuz. İki türün kavgası da tarihin sonuna eriyor. Yani insan hangi cinsiyette olmayı arzu ediyorsa o cinsiyete dönüşebilir. Fiziksel olarak da dönüşebilir, biyolojik olarak. Dönüşmese de kendini öyle kabul etmişse, öyle deklar etmişse başka tarafta onu öyle kabul edecektir. Dolayısıyla erkek kadın, kadın erkek ikisi kendi hem cinsler içerisinde beraber yaşama iradesini ortaya koyduklarında ortaya çıkan bu birlikte yaşamaya aile diyor modern hukuk ve LGBT ile sembolize edilen yeni insan hakları süreci ulaşan çağdaş uygarlık seviyesinin geldiği nokta burası. Yani Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyin arasını ayırarak, kadın ve erkeğin arasını ayırarak bir kavga yürütüyorlar. O takdirde
Ceman okumalara intikal ettiğinizde ferden okumadan cemiyeti, ülfeti aileyle teşkil etmeniz gerekiyor. Ve orada tabii olduğunuz köke kadar gidiyorsunuz. Burada başladığımız Adem'le beraber aile içerisinde kardeşlerin, babaların, oğulların, annelerin, çocukların tamamen bir aile tarihi üzerinden yazdım. Kur'an-ı Kerim'deki kıssa tarihini özetleme periyodu ile. Menzil çok istisnai dönemlerde başarılabilmiş olan hedeftir. Davut Süleyman örneğinde gördüğümüz vesaire gibi. Ama aile bozuk toplumlarda da cari olan bir durum olmayı hep sürdüre geldi. Ama bugün o bile dağılmaya doğru gidiyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla aile ve beyit konusu çok önemli bir alana bizi götürüyor. İzlettiğimiz videoların ilkinde geçen bir yarışma programı Calibi Dikkat'ti. Bu konumuzla irtibatlı olduğu için hatırlayarak buraya aldım. 40 yıl 1980'lere kadar İsviçre'de cari olan bir önemli insanlık dışı durumu soru konusu etmiş. Hangi ülkede olabilir diyerek uzun yıllar Avrupa'da yaşadığını söyleyen bir kendisinden başkasına dönüş olan hanımefendi diyemeyeceğimiz zavallı o kadar övgüyle İngiltere'den ve İsviçre'den bahsetti ki asla ihtimal vermedi İsviçre'yi hepsinin ötesinde bir yere yerleştirerek. Sonunda cevap İsviçre olarak karşına çıktığında 9-10 dakikalık bir videodur burası. Tüm salondakiler ve diğerleri dona kaldılar. Kadının iddiaları içinde bulunduğu pozisyon ve kendi kendini yıkan bir efsane haline dönüşen bir gösterimdi bu uygulama. İsviçre burada bizim için anahtar bir kelime oluyor. Çünkü 1926 tarihinde Türkiye'de kabul edilen Medeni Kanun ki önemli bir bölümü ailenin kuruluşuna, dağılmasına yönelik hükümler içinde barındırmaktadır bilindiği gibi İsviçre'den tercüme edilerek hemen hemen hiçbir uyarlama yapılmayarak yerel 1000 yıldır yaşayan örften, hukuktan bir şey içine katılmayarak bir topluma dayatıldı 1. yüzyıl Cumhuriyeti tarafından. Yani menzili inşa ederken de o menzil içindeki öbekleri de aileyi de üstten gelen bir dayatma ile inşa ettiler. Dolayısıyla İsviçre Medeni Kanunu, Sivil Kanunu, Evlenme Boşanma Kanunu, Türkiye'de resmi kanun denilen kanunun adını siz sıfatlarsanız aradaki resmi kelimesinin karşılığını açımlayarak verirseniz İsviçre kanunlarıdır. İsviçre yasalarına göre evlenmediğiniz zaman uygar toplumun vatandaşı olmuyordunuz ve sizi gayrimeşru addediyordu. Dolayısıyla değişik ihtiyaçlar nedeniyle birden fazla evlilik yapan onlarca aile bir anda gayrimeşru ilişki sahibi kılındı. Herkes aile tarihine giderse anne tarafından, baba tarafından böyle ikinci evlilik çocukları olduklarını görürler ya da olanla kuma olan aileleri görebilirler. Bir anda bunlar aile dışında edilerek büyük bir zulme imza atıldı. Ve geride kalan nikah da hoca nikahı, imam nikahı olarak aşağılandı. Yenilen uygarlığın tutumu gayrimeşru addedildi. Dediğim gibi bunlar 1. Cumhuriyet'in geçen yüzyılın İsviçre'si. Şimdi geldiğimiz konum kadından ve erkekten bahsettiğimiz bir aile değil. Bambaşka bir şeye intikal etti. Dolayısıyla çok daha başka bir hikaye yazıyorsunuz. Ama ortada İsviçre devlet düzeyinde olduğu gibi aile düzeyinde de bizim için anahtar bir durum ortaya çıkarttı küresel Roma'ya gidiş sürecinde. Malum 1920 yılında 4 yıl süren Harbi Umumi'nin nihayeti sonrasında yenilen ülkelerle ikili anlaşmalar yapıldı. Almanlar masaya oturdular, Avusturya masaya oturdu vesaire, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye'de. Nerede Türkiye'nin oturmuş olduğu masa? İsviçre'de Sevr kentinde gerçekleşti ve imparatorluk orada dağıtıldı. Menzil orada dağıtıldı. İlaf orada dağıtıldı. Devlet boyutuyla 1920 yılında. Bu tarihten 6 sene sonra Sevr'i yıktık diyen bir irade kurmuş olduğu Cumhuriyet'te İsviçre'nin aile yasalarını resmi yasa olarak tercih etti. Yazıda mesela Türk alfabesinden bahsettiler. Alınan alfabe Latin alfabesiydi.
Ötekine Arap adı verdiler, Kur'an alfabesi. Gördüğünüz gibi kavramlar üzerinde oynayarak hep yapa geldikleri olan sünneti icra ederek bir hikaye. Bir başka şekilde bizim menzilimiz Sevr mağarasında 622 yılında inşa edilmişti. 1920 yılında Sevr kentinde ise çözüldü. Onu iptal ederek yine İsviçre'nin başka bir kentinde akdedilen yasayla, Lozan Anlaşması'yla kendimiz artık kendimizi yönetiyoruz diyerek ortaya çıkanlar 3 sene sonra İsviçre Medeni Kanunu kabul ederek bir maskeli baloda oyun içerisinde oynadılar, dalgalarını geçtiler. 1897 yılında Bazel'de toplanan Siyonist Kongre 20. yüzyıl boyunca biliyorsunuz dünyamıza vaziyet etti. Küresel sermayenin ağırlık ayağını onlar temsil ettiler. Bazel'de yine İsviçre'nin bizim önemli bir ayağımız ve parçamız oldu. Şimdiki çizgi filmler gibi vahşet ögeler içinde barındırmayan çocukluğumuzun bir çizgi filmini koydum buraya. Heidi'yi izlemiş olduğunuz film, İsviçre Alplerinde yaşayan bir kız çocuğu ve dedesi arasındaki doğayla olan mücadele, sevgi temalarını işleyen güzel bir hikayedir. Aslında hikayenin gerçek bir hikayeden uyarlama olduğunu biliriz. Ve arkasında çok acıklı bir tarih vardır. Burada anlatılan soruda geçen çocuklara karşı işlenen cinayetlerin, yasa dışı tutumların bir sembolüdür. Çıplak ayaklı dağlarda gezen Heidi hikayesi. Bu ögelerinden yalıtılarak Japon animasyonunda çizilmiş ve Avrupa'ya ve tüm dünyaya pazarlanmış acıklı bir hikayedir. Çocuk olarak izlediğimiz yıllarda bunun herhalde ayırt olamazdık ama onun hikayesini daha sonra öğrettik. Tabii videolar çok sene izletmedim. Küçük Prenses hikayesindeki kız çizgi filmi de bunun bir İngiliz uyarlamasıdır. Benzer acılarla doludur bu hikaye. İzlettiğimiz Bosna'daki dramın acısını, bütün dünyayı bunu anlamaya, buna karşı baş kaldırmaya davet ediyoruz. Unadikum diye seslendiren bir ses, bir çocuk sesiydi. Burada Arun Aleykum diye bir Filistinli kızın çığlıkları vardı. O da bu dünyanın katledilen mev'udelerinden bir tanesiydi. Onun hikayelerini bize anlatmaktaydı. Bu Küçük Prens çok meşhur bir çocuk hikayesidir bildiğiniz gibi. Türkiye'ye çevrilmesi bazı pasajları dönemin monarkına çağrıştırdığı için yasaklanmış olan bir metindi. Biz Sabiye ve Rüşdi eğitimlerinde onların zihinsel dünyalarını, ahlaki dünyalarını besleyecek bu tür metinleri gerek görsel gerek yazı biçiminde katılımcılara, öğretmenlere paket halinde takdim ediyor ve bunlardan yararlanmalarını telkin ediyor idik bildiğiniz üzere. Kiprikçi Kız masalını ise bir dağ buluşmasında izletmiş, üzerinde uzun uzun konuşmuştum. Epey dramlı bir hikaye. Ve Avrupa'ya gönderilen 7 oğlun 7.'si bozulmamak için kendisini meydana gömer Sezai Karakoç'un bildiğiniz ünlü masalı. Yine babalar, oğullar, batıyla olan hikaye, dağılan aileler, kaybedilen nesiller ve kuşakların hikayesidir bize anlatılan hikaye. Yine izletmediğim bir başka İranlı ses, kervanın kaçırıp götürdüğü çocuk, arkasından ağıt yakan bir aile, keravan, saravan hikayesi. Bu bağlamda konu etmiş olduğum hikayeydi. Ailenin kökeni ve mülkiyetin kökeni Engels'in yetersiz muhalefetin paradigmal olarak aynı kökenden beslendiği için aslında onun kadar zehirli olan tutumuna karşı Kur'an'da ailenin tarihi adlı bizim baktığımız durduğumuz yer. Her Müslüman ailede karşılıklı icap ve kabulden sonra yapmış olduğu duada Adem'le Havva'nın ülfetine, Muhammed ve Hatice'nin ülfetine, Fatıma ve Ali'nin ülfetine aday olduğunu, ailenin devam ettiğini haykırırlar. Böylesi bir ilandır bu. Ve anlatmış olduğum hadisenin bu teorik kurgusu da bir pratiğin içinde inşa edilmiştir. 1985-90 arasındaki Orta Anadolu tenvir çalışmalarımız sırasında düğün geleneğine de, aile geleneğine de müdahale ederek alternatif düğün toplantıları
tertip etmekteydik. Çalgılı, çılgılı, danslı, geleneksel toplantılar dışında ailelerin kadın ve erkek buluştukları gecelerde, evlilik öncesi ve evlilik sonrası törenlerde yapmış olduğumuz bir çizgi vardı ki bunlar sonraki dönemlerde kaybedildi maalesef. Ve orada hazırlamış olduğum bir dokümandı. Ve bu dokümanı ben daha sonraki dönemlerde de Almanya'da da sonraki dönemlerde de önceleri disketler, sonra CD'ler, sonra görsel materyale dönüştürerek evlenen ailelere takdim etmişimdir. Benim hediyem de maddi cinsten değil, bunun üzerinden olmuştur. Ali ve Fatıma'nın, Muhammed ve Hatice'nin oradan Adem'e kadar giden bir sürecin hikayesi. Kadın olsun, erkek olsun bu hikayede kendisini bulacaktır. Annesini, babasını, kardeşlerini bulacaktır. Eğer böyle bir işiniz gücünüz yoksa, hayatınızın önüne aileyle ilgili böyle bir hedef koymamışsanız ve aileyi kuran ülfetin ve akdin bu dini yerden beslendiğinin ayırdığında değilseniz, evet ortaya çıkacağın nesiller de epey sorunlu alanlar ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla Türkiye'de dini nikah, resmi nikah diye adlandırmanın o sahte isminin altını kazdığın zaman ortaya çıkan süreç budur. Bizim varoluş kuşağı 1960'larda 26'da kabul edilen İsviçre Kanunu'nun kaçıncı yılının çocuklarıdır? 34. yılıdır. 60 darbesinin gerçekleştiğinde 34 yıldır Türkiye'de aileler resmi nikah denilen küresel Roma nikahı ile böyle kurulmaktaydı. Dolayısıyla imam nikahı yani imamet, Kureyşi imamet manasında yüksek yere götürerek algılarsanız sorunlu bir kelime değil ama bu biliyorsun tahkir etme manasında kullanılan bir şeydi. İslam'da nikah toplumsal nikahtır. Toplumun iki tarafın akilesinin şahitlikleri içerisinde icap ve kabuldür. Ve bunun üzerine de yapılan o söylemiş olduğum duada adı geçen göndermeler üzerinden de çok anlamlı bir göndermeye sahiptir. Ve ailenin yeni değişen tanımı nedeniyle ki bunlar Türkiye'de de parça parça gerçekleşecektir. Cinsiyet üzerine birliktelikten bahsetmiyoruz. İki yetişkin bireyin birlikte yaşama iradesinden kaynaklanan bir aile, resmi nikah tarzı karşımıza çıkıyor. Öyle olunca dünden daha fazla bugün anlamlıdır. Resmi nikah yani İsviçre nikahı yani küresel nikah karşıtlığı. Üstelik yıkılan ailenin sonunda getirilen nafaka sorumluluklarından mütevellit, boşanan ailenin yeniden aile kurmasını imkansızlaştıran bir durum, evlilik dışı yaşama insanları itiyor. Avrupa için normal olan bir hadisenin bizim cenahımızda doğuracağı korkunç durumdan mütevellit olarak da yani bugün bence Müslüman gerçek ailelerin resmi nikah hiçbir ihtiyaçları yok. Toplumsal kabulün kabullendiği biçimiyle birlikte yaşama dedikleri yaşama pekala riayet gösterebilirler ve bu tarzdaki evlilikleri gerçekleştirebilirler. Anlamlı yaşayış da burada gözüküyor. Evet, İlaf-ı Beyt ve Sabiye Rüşdiye. Birçok kavram geliştirdim. Tertillerin Türkiye öncesi dönemini anlatırken geçmişti bu kavramlar, kelimeler karşımıza. Kindermoshe gibi, Jugendmoshe gibi kullanım tarzlarımız. Kindermoshe sözlük anlamıyla Moshe cami demek, Kinder çocuk demek. Alman eğitim sistemindeki ilk kez onlar gerçekleştirdi. Sonra batıdaki diğer ülkelere yayıldığı için İngilizce'de bile aynı kelime kullanılıyor. Kindergarten, anaokul için kullanılan kelime. Almanca kökenli bir kelimedir. Kindergarten, çocuk bahçesi demek birebir çevirirseniz. Bizde çocuk bahçesi, çocuk parkı başka bir alanda kullanılır. Orada okul manasında kullanılmıştır. Siz bahçe kelimesine, garden kelimesine cennet anlamını verirseniz biraz daha bizim için anlamlı olur. Çocuk cenneti, çocuğun cennette yaşadığı bir ortamdır. Sahabe öncesi ilk 6 aylık kreş dönemindeki hayatı. O cennet hayattan bir süre sonra ihbud ederek yetişkinlerin dünyasına, cennetine inecektir. Sabiyesi, sonra rüştiyesi, sonra sınavın pist alanındaki hayatın başlaması söz konusu. Biz de buna uygun olarak orada geliştirdiğimiz Sabiye Rüşdi eğitimlerinde Kindergarten'a gönderim yaparak Kindermoshe ıslahını geliştirdik. Yani cemiyetin içerisinde sığınak olan bir Hira hüviyetindeki camilerimizde çocukların kreşinden sonra Jugendmoshe, gençlik dönemi, Rüşdiye çağları falan gibi kavramsallaşmalara
dönüşmüştü bu okumalar arkadaşlar. Bunlar 4 Kasım 1997 tarihinden başlayarak haftada bir sure üzerinde olmak kaydıyla 30 Nisan 2000 tarihinde Medine sureleri dahil olmuş oluyor işin içerisine. 114 sure üzerinde tecrübe ettiğim bir okumadır bu. Kendi evimde gerçekleştirdiğim bir sabiye okumasının tutanaklarıdır. Dolayısıyla yine teoriden yola çıkarak o dönemde çiziştirdiğim, gerektirdiğim notları sonraki dönemde Ceman okumalarda da geliştirmek isteyecek ailelerin, mürebbilerin ve muallimlere tevdi ettim. Bunları geliştirin, zenginleştirin, görselleştirin, besleyin ama nihayetinde Ceman okumalar beytin ilafında da gerek ev hayatınızda gerek sınıf ortamında vücuda getirdiğiniz paralel sınıflarda hayatiyet bulsun. Çünkü Adem'in ailesi yaşayacaksa, Muhammed'in ailesi, Ali'nin ailesi yaşayacaksa, İsviçre nikahıyla olan bir kavgası varsa Medine nikahının bu hassasiyetle bunları beslemeniz gerekiyor. İstinat duvarları, senetlere, sepetlere kavuşmanız gerekiyordu. Evet, bu dokümanların Alak, Fatiha gibi 5'i, Kasas, Rahat gibi diğer 5'i, Bakara, Mümtehine gibi diğer 5'i. Bunların hepsi Kasım aylarında verdim dersler. Şunlar 77'nin Kasım'ında, bunlar 98'in Kasım'ında, bunlar 99'un Kasım'ında vermiş olduğum metinlerin bunlar linklerine ulaşabiliyorsunuz. Bir tanesini örnekleyerek Alak suresi üzerinden söylemek istersek. Tertil 1 Alak suresi okurlarından bir Lukmani misyon. Geçmişin tamiri, geleceğin inşası başlığını taşıyor. Mekke 1. sure Bismillahirrahmanirrahim Alak suresi. Tabii renkten dolayı anlıyorsunuz. Bunlar köprü içinde barındırıyor. Tıkladığınız zaman bir yerlere sizi götürecek. Okurlardan, karilerden bu kavramları daha önce açtık Ceman okumalarda. Kari, tilavet, kıraatla ilgili bağlantılar. Her surenin içeriğinden bir ödev ya da birden fazla ödev çıkartıyorduk hatırladığınız gibi. Tertil 11 serisinde, 9 serisinde okuduğumuz Lokman suresinin 2. bölümünden babanın evladı üzerinde verdiği hikmet dersleri. Evet, buradan çıkartılan çıkarım da ödev de işte Lukmani misyon idi. Ve bu şekilde geçmişin tamiri, geleceğin inşasını yapmış olacaktık. 2 gönderme vardır bu okumada. Bir, bu ödevi yerine getirmeye çalışan baba, gelecek kuşakları inşa eder. Kendi çocuğu üzerinden, çocuğuyla beraber çocuklara verdiği dersler üzerinden bir muallim olarak, bir mürebbi olarak Cemal okumalarda görev almışsa, içinde kendi çocuğun da bulunduğu, olmayan da bulunduğu şekilde geleceği inşa ediyor demektir. Tertil neydi? Bir inşaat etkinliğiydi. Gece inşası hayat vericiydi. Gündüzünde yürüyebilsin diye. Çocuğun cennetinde yani kindergarten çıkacak sabiyesini bozmadan rüştiyesini ererek büyüklerin yaşamına ihbud edeceği süreç, geleceğin inşası. Dolayısıyla donanımlarını kuvvetlendirerek cennet yaprakları ile cennette yaşarken onu bezeyerek zayıf yanlarına karşı onu donanımlı kılarak tıpkı Adem'in tecrübesinde olduğu gibi bir merhaleden bir merhaleye çocuğu taşıyacaksınız. Bir şekliyle çocuğun geleceğini inşa ederken aslında kendi geçmişinizi de tamir edersiniz. Eğer böylesi bir eğitim içerisinden geçerek bugünlere gelmişseniz aldığınız iyiliğin bedelini ödüyorsunuz dünyevi manada da. Size emek verenlerin, sizin için zaman ayıranların şükranını siz de kendi kuşağınızın sonrasına taşıyarak, zaman ayırarak karşılamış oluyorsunuz. Veyahut bu imkanla teciz edilmemişseniz bunun mağduriyetini ve getirmiş olduğu ağır yüklerin zararlarını yaşamışsanız başkaları yaşamasın için bu kez tamir ediyorsunuz demektir. Bu tür kavramsallaştırmaları açabiliriz. Evet, görselleştirmeye çaba sarf ettiğimiz zaman sure ile ilgili böyle bir kimlik kartı devşirdik. Bu tür renklendirmelerle, video görselleriyle içeri uygun olarak dersi hazırlayacakların bunu biçimlendirmesi gerektiğini söyledik. Tabii metnin bütün çözümlerini vermiyorum. Zaten verdiklerim de bir fikir versin için verilmiştir.
Siz bunları geliştirin, yeni baştan yazın demekteyim. Tıpkı büyükler için yapılan dersteki şeylerim gibi, notlarım gibidir bu. 4 Kasım 1997 ilk okumalar içerisinde. Sevgili çocuklar, canım kızım. Sure içerisinde tabii atlanmış bunlar metinler. Fatıma ve Ali karakterlerini yerleştirdim. Bir tanesi kız karakter, diğeri Ali karakter. Mekke döneminde bunlar Sabiye, Rüştiye dönemini yaşayan gençler. Dolayısıyla bunu Sabiye dersi verenler daha küçük çocuklara, Rüştiye yaşı dersi verenler daha büyüklere uyarlayarak o surenin içeriğiyle bu çocukların Mekke ortamında soluduklarını, ortamı tahayyül ederek ve kendi vasatlarındaki Fatımalara, Alilere, o vasattaki ülfetlere bunları taşımaları. Mesela Fatıma bir gün diye başlayan cümleler kurulup hikayeleştirilebilir. Ali hep yaptığı gibi devam ettirilebilir vesaire. Arkasından tabiatıyla yükümlülükler veren motive edici cümleler kullanırsanız haydi çocuklar, nur çocuklar falan gibi metinde sevgili çocuklar diye başladığımız hitap tarzını besleyebiliriz. Sonunda tenvir etkinliği yapmakta olduğumuz her şeyi. Dolayısıyla her bir çocuk aynı zamanda göbek adı nur olan çocuktur bizde. Ayşe Nur deriz, Fatma Nur deriz, Gül deriz vesaire. O terkiple beraber adı korulmadan burada X biçimde kullandığınız nur nitelemesi vardır. Burada başka bir oyun yaptım, ses oyunu. Haydi çocuklar, biliyorsun Türkçe'de haydi ne manaya geldi? Aşikar, ama yazım tarzındaki haydi demin izletmiş olduğum İsviçre'deki kız çocuğunun adıdır. Dolayısıyla onun yaşadıkları İsviçre sorusunda izledik o gelenekle ilgili yargılayıcı cümleleri vesaire. Dolayısıyla kaybetmek istemediğim bir kuşaktan bahsediyoruz. Haydi üzerinde dedenin konumdaki dedeler olması gerektiğinden bahsetmiş oluyoruz. Ve tenvir, nur çocuklar. Büyük babamızın sofrasında Adem'in 2 oğlunu dinlemeye gidelim. Büyük babamız işte gördüğünüz üzere Hazreti Adem'e kadar giden bir tutum. Sofrasında deyince Maide-i Kur'an kıssalarındaki biçimleme. Tabii çocuğun buradaki kavramsal şeyleri çözmesini beklemiyoruz. Metin aslında dersi verecek olan muallimlere ve mürebbilere seslenmektedir. Onlar bu dili kendileri ayarlayacaklar. Adem'in 2 oğlunu dinlemeye gidelim. Haydi gençlerdeki Fatıma ve Ali, bunlar Adem'in 2 oğlundan olumlu ola, Adem gibi olmaya, babası gibi okuyup adam olanlar. Diğeri ise okumayıp dolayısıyla merkepleşen, babası gibi olamayan 2 oğlun kıssasıydı. Adem'in 2 oğlu hikayesi, göndermesi aşikar. Bunu daha sonra bir şiirimsi klipte Adem'in 2 oğlu hikayesini şöyle dillendirmiş oldum. Tabii bu Adem'in ailenin tarihi kıssasında karşımıza birçok defa çıkıyor. Dönem dönem nasıl bir Köğül nesillerin kavgası, Yusuf'un kardeşleri olan hikayesi, Musa ve Harun örneğinde dayanışma örneği olan kardeşler, İshak, İsmail örneğinde 2 ayrı sıpt olan aileler. Gizli sevdadır. Gözyaşı. Adım Habil olacak. Kaderim meçhul. Asla kalkmayacak elin. Asla kargalardan öğretmen edilmeyeceksin. Takiyedir, takıyadır demeyeceksin. Adım Habil olacak. Mahidir. Deryanın suları çekilmeden deryayı bilmezler. Deniz gibi derin olacak bakışın, deniz kadar mavi, deniz kadar deniz. Adın Habil olacak. Ne taşı atacaksın, ne son taşı, karın taşı. Kapılar kapanınca, pencereler, perdeler örtülünce, mezarın başında bir damla gözyaşı dökülürse, dökülmese de adın Habil olacak. Gizli sevdadır kardeşlik, esvet yağar. Ruzunda imsak edeceksin, şem'inde iftar. Kardeş, kardeşi seviyorsa, bütün alem bilecek. Bir tek o bilmese de adın Habil olacak. El sil olacaksın, dilin lal olacak, gözün perdeli, adın Habil olacak. Adın halin, kaderin meçhul. Tabiatıyla
Sabiye Rüşdi eğitimleri beyitten başlayarak kardeş kelimesini de halka halka büyütecek. Tıpkı ilaf kelimesinde olduğu gibi. İlaf kendi yabancılaşmama anlamında nefste başlamıştı. Ailenin ülfetinden bahsettik. Toplumun ilafından bahsettik. İnsan biyolojik kardeştir. Sonra dinde kardeştir. Sonra da Adem'e kadar giderek bütün insanlar kardeştir. Lut'un sapkın kavminden Kur'an-ı Kerim Lut'un kardeşleri diye bahseder. Yani ahi, onlara gönderilen bir vurgu şeklinde. Dolayısıyla eli kaldıran Kabil ise bu kelimeden korkunç şekilde alerji duyar. Nereden çıktı bu kardeşlik diyerek araya mesafe koyarak ötekileşmeye, onunla aynı düzeye inmemeye, o kibrini ishar etmeye tevessül eder. Dolayısıyla tebliğde, irşatta kardeşin hakkında onun lehinde olan şeyi ortaya çıkartmak için yapılan etkinliğin adı olarak vardır. Dağıttığımız metnin girişinde ders için pedagojik eğitim alanlar bilirler. Bu ünitenin sunumundan ne bekliyor öğretmen ve öğrenciler? Böyle bir öğretmen kitabını yazar bunlar. Bunlar da her sure için muallimelere ve mürebbilere bu surede ne işlenmeli, ne verilmeli, bizim yazdıklarımız nasıl zenginleştirilebilir? Bu tür ünite içeriği olabilecek konulardan bahsettim. Yazı tekstinin içerisinde zaman zaman cümlelerin sonunda dipnot göndermeleri yaptık. Dipnotlarda açıklama yok. Yukarıda izah verilen şeylerden soru çıkarttık. Mesela bir demiş, masaların üzerinde duran Musaf'tan Alak suresini bulunuz. Sure ne demektir? Hemen 3'e yukarı çıktığı zaman zaten orada bunun cevabı verilmiş oluyor. Böyle bir işleme yöntemi. Dolayısıyla çocuğu yoran bir şekilde değil, cevabı altında olan, aslında sorusu altında olan, cevabı ise tıkladığı zaman yukarıda anlatına götürülen bir şekilde. Asla ben eğitim sisteminde ne test şeklinde ne de klasik formunda sınav sistemini kabul etmiyorum. Bunu yanlış buluyorum benim eğitim pedagojik anlayışımda. Sınav üzere bir geçme yöntemi, yarışma yöntemi vesaire anlamlı değil. Ne çocuk arkadaşlarla yarıştırılmalı ne de kısa hafıza dediğimiz akılda tutabilme meleki üzerinden bir konuyu anlayıp anlamadığı ölçmeli. Bunların hepsi saçma. Anlamak demek öğrendiğim bir konuyu hazırlayıp anlatmak demektir. Anlattığın kadarını öğrenmişin demektir. Dolayısıyla derste ben bu yöntemi kullandım ve dinleyici arkadaşlarımıza belli bir konuyu hazırlanabilirsiniz ve takdim edebilirsiniz dedim. Dolayısıyla sınav böylesi bir şey olması gerekiyor. Çocuklara da bu tür interaktif, katılımcı, geliştirici, onu kategorize etmeyen, aşağılamayan, başkasıyla mukayese etmeyen bir ahlakta vermemiz gerekiyor. Tekstlerin sonunda şöyle cümle yer aldı. Surede geçen bilmediğiniz kelimelerin altını çiziniz. Üzerinde öğretmeniniz, büyükleriniz, arkadaşlarınızla konuşunuz. Sureden aklınızda kalan en çarpıcı sahneyi resme dökmek ister misiniz? Vesaire gibi. O ile arkadaşlıklarını besleyici, yönlendirici cümlelerdir bunlar. İlk derste geçen geçmişin tabiri, geleceğin inşası gibi anlatımlarla alakalı o kategoride bazı paragraflarımız bunlar. Lukman-ı misyon derken geçmişin tabiri, geleceğin inşasını kastediyoruz. Rol modeli Hatice olan mürebbiye ve muallimler, rol modeli Musab, Zeyd, Bilal gibi isimler olan erkekler, Ebu Zer olan muallimlerce aktualize edilecek olan hayat okulundan bahsediyoruz. Nereden çıkarttık bu sahabe isimlerini? Şu Sezai Karakoç cümlesinden. Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Bedir'i, Hayber'i, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyumazdık. Evet, bu şahıslar böylesi bir çocukluktan aldıkları beslenmeyle hayatları boyunca ihbud ettikleri büyüklerin çirkin dünyasında hayatta kalmayı başarabilmişler. Peygamberin günümüzde küçük sahabeler olanlar, büyüyenler de yıldızların peşinde yürümüşler. Erkek olarak Musab olduğunda Cemal okuma sorumluluklarını, Zeyd ve Bilal'in sorumluluklarını devşireceksiniz. Küresel sisteme karşı mücadele herkes bir Mesih'i, İslam Mesih'i olan Ebu Zer rolünü oynayacaklar. Dolayısıyla Cemal okumalarda bu dersleri verecek olan muallimler ve muallimeler büyüklere yönelik Hatice, Fatıma, Zeynep ya da Ebu Zer gibi kılavuz metinlerimizle zaten kendilerini eğitmek amaçlı olarak donatılıyorlar. Dolayısıyla bunun da gerçekleştirilmiş rol modeller olarak çocukların karşısında durmalılar.
Çünkü anlattıklarınızın çok ötesinde hal ve tavrınızla çocuk kapar ve beller, muazzam şekilde kapar ve beller. Çocuğun öğrenme süreci ta 2 yaşından, 3 yaşından, 4 yaşından beri biliyorsunuz. Bir dili ne kadar kısa sürede kavramakta ve içselleştirmekte ve öğrendikleri şeylerin çoğunu da okul gibi didaktik şekilde değil, hayatın içerisinde takliden alarak öğrenmekte. Bu sorumlulukları yansıttığı için muallimlerin, mürebbilerin de hal ve hareketlerinde bunu çocuklara verebilmeleri gerekiyor. Oturup kendi aranızda ara verdiğinizde çay içerken futbol muhabbet yaparsanız o çocuklara futbol denen bir bağımlılığı aşılarsınız. Vesaire bunun gibi başka şeyler diyebiliriz. Evet, görsel materyallerle derslerin zenginleştirilmesi. Tıpkı büyükler için bizim sure okumadan yapmış olduğumuz şeylerin çok daha fazlasını onlar layıktırlar ve içsel olarak sıkıcı olmayan bir ders ortamı böyle şekillendirilebilir. Yine Alak suresiyle bağlantılı birkaç örnekle diğerlerini vermeden geçeceğiz. En temelde surelerin en üstünde bir besmele alıyor. Besmele ile ilgili ne kadar güzel çalışmalar yapılmış. Yani ararsa, emek verirse, fırsat zaman ararsa, tararsa bunları alır, getirir, zenginleştirir, ortama takviye eder. Koskoca bir arşiv materyaline sahip olabiliriz. Herhalde Allah böylesi yardımlaşmaları talep ediyordu bizden. أمي، لماذا نقول دوما بسم الله؟ لأنك حين تقولين بسم الله يكون الله معك ويبارك لك في كل شيء. أوحد الإله، أغسل يدي ولا أنسى بسم الله، أستيقظ كل صباح أوحد الإله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Evet, biri erkek çocuk, diğeri kız çocuk olmak üzere sahabe ya da rüşdi eğitiminde yaşlarına uygun olarak bunlar sahabiyede daha küçük çocuklar, rüşdiyede daha büyük gençler seçilebilir. Hem erkek hem kadın. Kendi yaşıtlarının nasıl büyüklere ait şeyler değil bunlar. Çocuklar da bunları okuyorlar. Kişinin dini arkadaşlarının dini üzerinedir. Çok etkili olan şeylerdir bu. Gıpta edecek, örnek olmayacak şeyleri kazandırabilecektir. O bakımdan bir Alak suresi neden bir büyük okuduğu sureyle vereyim, çocuklardan vermem gerekir diye düşündüm. Kızınkini, erkeğinkini Rüşdiye ve diğerine göre dağıtabiliriz. Tabii seçilen örneklerde diyelim ki burada bir Afrikalı çocuğu seçmişim. Alaksar'ın 2. bölümünü, yani zayıf gördüğünüz gibi kara kuru bir evlat ama burada falan oyuncağım etekinden benim için noksan olduğu gibi nimet azgınlığından dolayı azan çocuklar, başka hayat yaşayan örnekler vesaire. Tabii söylediğinizin çok ötesinde hesaba gelmez tesirleri ortaya çıkabilir.
Biz peygamberin küçük sahabeleriydik o çağlarda falan diyen şairin yaşadığı cennet hayatını, kindergarten'ı, çocuk cennetini niye yaşatmayalım? Neden 2001 yılı ile 2014 yılı arasında Kayseri'nin her haftası, her günü, her ders bu şekilde emek veren sahibi ve mürebbilerle zengince biçimlenmemiş olsaydı, şimdi yanımıza gelen evladım şunu yapıyor, evladım bunu yapıyor, onlarca şikayet içerisinde olan arkadaşlarımız bu şikayetleri yapmayacaklardı maalesef. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق. Evet. Şimdi Sabiye 6 ile 12, Rüşdiye 12 ile 18 arasındaki yaş kesisine karşılık geliyor. Kindergarten dönemi ise kreş dönemi, anaokul dönemi de yine bir 6 aylık, yani 6 yıllık dönemden bir 18 yıldan bahsediyoruz. Kreş dönemi atlarsak 12 yıllık seri esnasında tertil okumalarının yan etkinliği olarak bir sınıf ortamında yeni arkadaşlarla sosyalleşecekler. Belki okulda edindiği arkadaşlar üzerinden hayatı kayacak olan bir çocuk burada edinebileceği daha sahih arkadaşlıklarla hayatını kurtarabilecektir. Anne babanın yetmediği yerde ona yeten bir ağabey, bir amca, bir teyze, bir abla olabilecektir ve arkadaş ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla biz kendi 12 yaş, 18 yaş altı dönemimize baktığımız zaman böylesi bir dünyada yaşadık. 1974-75'lerde dünyaya İslamiyet'i Yayma Derneği gibi koca büyük atlar olan atlı dernekler kuran 12-13 yaşında bir çocuktum ben. Aynı ifade tarzını Rüşdiye çağlarında da falan da konu edilebiliriz. O idealler, arzular, ufuklar bizle beraber büyüdü ve gelişti. Tabii toplumsal olarak yaşayan kültürel dinin bayramları var. Bir de resmi, küresel Roma'nın dayatmak istediği bayramlar var. Bayramlar neşe faktörleri bildiğiniz gibi. Çocuklarınız bile resmi bayramların okulda yönlendirilmiş olduğu, özellikle Sabiyet döneminde tesir dışına çıkamadıkları gibi dinle mesafe olan aileler de toplumun dini bayramlarından kendilerini bütün olarak yalıtamıyorlar. Ramazan yaşanmasa dahi her aileye Türkiye'de bir şekilde giriyor ve diğerleri. Biz tertil okumanın nasıl Ramazan'da tertil düzeninden çıkıp düz düzenine giriyor isek, benzer süreç ailenin diğer fertlerine de bir şekilde yaşaması gerekiyor. Ramazan neşesi, Ramazan inşası, Ramazan bilenişi ve akabinde Ramazan'ın takip eden bayramlar söylemi başlayacak. Onlara doğru geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla cüz okumalarının, teravih akşamlarının neşesi, inşa edici boyutunun kuşkusuz çocuklara da yönelimi, dönüşü olmalı. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hey, where are you off to? What's the rush? I'm going up the hill to see the Ramadan moon. Wow. Is it happening tonight? Will you see it tonight? Come on. Yeah, sure. Come along. Okay. All the people are coming and going, getting ready, toing and froing. There's a buzz in the world tonight. People are so excited. Daddy's coming home soon. Hoping to see the moon. Hoping to catch a sight. Everyone's so happy. Moon, moon, come out soon. We're off to see the Ramadan moon. Cloud shift, fog lift, see good out your lights. We want to see the Ramadan moon tonight. Look. I can see it. Oh, wow. So can I. Tomorrow we're going to fast. Now Ramadan has started and the moon has just been sighted.
Tomorrow we all fast. Every Muslim must. Naisha time is here. Evet, çocuğun izlemiş olduğu, izleyebileceği böylesi bir videoda karşısında Avrupalı bir eski müzik insanı Müslüman olmuş görüntüsüyle karşımıza çıkıyor. İngilizce sözlerle çocuklar için bir çizgi film eşliğinde Ramazan hakkında onun neşesini yansıtarak bir çalışma içerisinde bulunuyor. Yusuf İslam'ın Londra'da çocuklar için açtığı bir okul var. Oradaki etkinliklerde bestelemiş olduğu müzikler ve diğer etkinlikler. Kendi yaşadığı kesette okul ve çevresinde Avrupa özentisiyle İsviçre nikahıyla kurulan ailelerde bir yerlere yönlendirilen, Ramazanların yerine başka bayramların ihdas edilmiş olduğu süreçten geçen çocuklara, demin Afrika üzerinden verdiğim çocuk örneğinin kazandıracağı şeyler gibi bunun da telkin olarak kazandıracağı birçok unsur var kuşkusuz. Ki bunu biçimlendirdiği, geliştirmiş olduğu ortamda bizde de küresel olarak yaygınlaştı ama Avrupa'da herhalde daha merkez olarak var. Geleneksel bayramlar var, kutlama günleri var. Onun bir Almanya ayağıdır bu. Weihnacht dedikleri yılbaşı törenlerindeki çocuk şarkıları, onun çocuklar için nasıl bir coşkulu ortama dönüştürdükleri bir şeyin görseli. Öyleyse kindergarten dersleri yaptığımızda dışta bu etkilenmenin olan çocuğa siz başka bir dünyanın cazibesini yaratmaya çaba sarf ediyorsunuz. Schneeflöckchen kar taneleri demek. Düşen kar tanesinin dağlarda yuvarlanarak büyümesi, evin penceresine düşmesi, bir sürü çocuksu temalarla, imgelerle beslenmiş bir sözcüğü vardır. Neyse bizi yoracak o. Şuradaki hazırladığım klip, buradaki Schneeflöckchen'e gönderme yaparak kar tanelere bir başka dizgiydi. Şiirsinin başında bu tırnak içinde Schneeflöckchen göndermesi vardır. Onu bilenler Alman ortamında daha anlamlı olarak anlarlar. Bunlar kendi evimden çekilmiş manzaralar kış için. Kar taneleri. Dağlarında kar, sarın ovalar, sargın ovalar, iştiyaklar akar, dağlar yürekleri yağar, dağları yağar, dağları yağar. Kar kalktı mı buz dağlarından ne kar kalır ne kar. Kar yuvar, ak yuvarlar, iştiyakı var kara bulutların iştiyakı var. Uzaklardan uzaklara yağar, durmaz, durdurulamaz. Bir cennet, bir cennet kar. Vukuatın var, kar. Kıyamun mağdudat tez geçer, yıkılsın duvarlar. Sarsın, kalmalasın, münşaat var. Ölü toprağa düştü mü kaç, yıkar duvarları. Bir çığlık yakar hava ise, su ateşi yıkar. Ateş suda yanar, her karın baba dağları var. Babalar çığlıkta doğar. Her canlı şey bambaşka desen. Buz gibi suda doğar gibi kar. Evet, Schneeflöckchen, Weihnachtlar, Ramazan ilahisi Yusuf İslam'ın diyarı İslam'a geldiğimiz zaman bu kez de tersinde orada bizim dış bayramlara karşı kendimizi korumak mücadele verirken burada Müslümanlığın kültüründen kaynaklanan ortak kültürü paylaşanların bir bayram algısı var, bayram neşesi var. Ama tertil okumalarda çocuğun kazanacağı bayram bilinci herhalde o kadar sınırlı bir bilinç değil. Çok ötesinde bir şeye taşması gerekiyor. O bakımdan bayram var. O dış ortamdaki bayram ile buradaki bayram arasında göndermelerimiz var burada. Sen gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın. Sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizi düşler ağlarsın. Bugün bayram erken kalkın çocuklar, giyelim en
kur çiçek. Evet, dışarıda tüm toplumun paylaştığı bir bayram sevincini elbette çocuklarımızla paylaşacaklar ama biz Unadikum'u izlettiğimiz, Arun Aleykum'u izlettiğimiz büyük coğrafyamızın yaşadığı mağduratların, Afrikalı Kur'an okuyan çocuğun dünyasındaki dünyalarla kardeş bir çocuk yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla Davud'un Darı'nda, Darul Eşraf'ta bayram toplantıları yapalım istediğim bayram coşkusu, toplantılar, aileler, erkekler, kadınlar, çocuklar bu coşkuyla 20 senedir Kayseri'de bayram yaptık mı desem yoksa küsüp evime mi çekilsem bayramlarda? Koşun çocuklar koşun, bugün bayram diyorlar. Şenlikler dağa çıkmış, orada bizim çocuklar. Koşun çocuklar koşun, bugün bayram diyorlar. Şenlikler dağa çıkmış, orada bizim çocuklar. Şeker diye bir kurşun deler yüreğinizi. Kan çiçekleri sarar beyaz elbisenizi. Evet, sonunda insan denen bir şey haline gelmek için ilgili referansı daha önce de kullandım bildiğiniz gibi. Sabiye ve Rüşdiye kesitleri içerisinde topluma çıkartacağımız bir Müslüman insan. Kur'an'ın Resulullah için koyduğu örnekliği, ahlak öğretmenliğini işleyen ahlak hadisleriyle mürebbilerimiz, muallimlerimiz dersleri, Kur'an metinlerini zenginleştirmeliler. Çünkü Kur'an teori ise onun pratiğiydi Muhammed Aleyhisselam. Başarılmış örneğin kurucu okuyucusuydu. Dolayısıyla bu tür çalışmalar sergilemeye. Sonra bu metinler üzerinde yine görseller, zenginliği çabalarla bunu büyütmeleri arzusunda oldum mürebbilerin ve muallimlerin. Peygamberimizin sözüdür bu. Ben de bir öğretmen olarak gönderildim. Nur çocukların öğretmeni. Metinde nur çocuklar nitelimi kullanıyordu bildiğiniz gibi. Dolayısıyla değişik başlıkları görüyorsunuz. Malum dün 24 Kasım 12 Eylül askeri ihtilalinin ilan ettiği bir gündü, Öğretmenler Günü. Arketürk'ün baş öğretmen olarak ilan edildiği, Cumhuriyeti de öğretmenlere emanet ettiğinin konu edilmiş olduğu bir sistem. Şimdi siz böylesi öğretmenlerin tertil derslerinde çocuklarla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması gibi bir garabete imza attıklarını düşünebiliyor musunuz? Ne kadar bir çelişik durum ortaya çıkartır. İlkokul öğretmenlerim tabiatıyla bana bir harf öğretinin kölesi olurum diyen Hazreti Ali'nin sözüne binaen bu teşekkürlerimi de burada sunmam gerekiyordu. Hamdi Yararbaş, Pınarbaşı, Abdi Bey, Sanayi, Gazi Paşa, Müjgan Hanım, Sahabiye, İnönü İlkokulu'ndaki öğretmenlerimdi. Alparslan Bey'i saygıyla yad ediyorum. 1968-1973 arası. Lise yıllar Rüşdiye çağlarında İslam İstihbarat Teşkilatı diye bir oyunda oynuyorduk yaşlılarımızla beraber. Tenvir Partisi çocukluğa inme. DİİT adeta Tenvir Partisi'ne dönüştü. İİT ise Tenvir Partisi'ne dönüştü. Benle beraber büyüyen idealler olarak. 1979'da 17 yaşındayız. 62 doğumlu olduğuma göre 20. yüzyıl
değil de Hicri takvim üzerinden söylersek 1399'u bitirip 1400'e girdiğimiz tarih 29 Kasım'dı. Bugün 25 Kasım. 15. asra girmişiz. Onu da 40 yılını geride bırakmış olduk. Bizim de rüştiye çağımızı bitirip üniversite. Tabii o zaman üniversiteye 17 yaşında giriyordunuz. Rüştiyeye bile girmeden bir kesitimiz vardı. O dönemdeki yazılarımı görüyorsunuz. Şiir denemelerimi vesaire görüyorsunuz. Berlin'de vücuda getirdiğimiz kütüphanenin her çalışmamız olduğu gibi hem ulum derslerinde hem de tertil okumalarımız olsun. Hiçbir zaman çocukları dışında düşünmedim, aileyi dışında düşünmedim. Ve Kinderbuch'a çocuklar kitapları, çocuk kitapları ilgili bölüm tesis ettim. Önümüzdeki salı günlerinde Mustafa Ruhu Şirin diye Türkiye'deki çocuk edebiyatına hizmet yapmış bir Menderes devri kuşağından bir ismi de konu edineceğim. Evet, bu derslere gelip giden çocuklar Sabiye, Rüşdiye pek sayılmaz ama gençler izlemezler. Diğerlerinde etkili olan bugün sosyal medya, da çocuk televizyon kanalları vesairelerimiz var. Bunlarla ilgili çocuklar mutlaka bunları izledikleri bölümler vardır. Dersleri veren mürebbiler, muallimler bunların farkında olarak orada işlenen mesajlara karşısında olumlu olanları destekleyici, olumsuz olanları düzeltici bir müdahale durumları olması gerekecektir vesaire. Yine Türkiye öncesi dönemi anlatırken bunlara değinmiştim. 1994 baharda Berlin konferanslarının içerisinde Kur'an için farklı bir okuma teklifimiz var dediğimizde o teklifin içerisinde aile halkaları vardı. 4 Kasım 1995'te Ruhrberg'deki toplantımızın amacı zaten böylesi aile okumaları idi. Ruhrberg kitabesinin içeriği bununla alakalıdır. Onu görüyorsunuz. Şurası burayla alakalı, şurası da burayla alakalı. Bunların dokümanlarını gösteren linkler burada yer alıyor. Ve pratiğini de yaptık Ruhrberg kitabesinin. 12 Haziran 1995'te Köln aile okumasında Sabiyesi, Rüşdiyesi ve yetişkinlere olan bir katılımı arzu ettik ama mekanımız çok dar bir şeydi. Yine ilgili derste yani çölde 40 yılı anlatırken onun yer almış olduğu pasajları görüyorsunuz. Bu da devam ediyor. Gördüğünüz gibi bazen de böyle tarih üzerine düşerek devam ettiriyorum. Madem 4 Kasım 1995'te Ruhrberg kitabesini verdik, bunun 2 sene sonrasının 4 Kasım 1997'sinde ise yukarıda takvimini vermiş olduğum, kızımla yapmış olduğum okumaları başlattım. Ondan tam 2 sene sonra yine 4 Kasım 1999'da da kızımın arkadaşlarıyla beraber Ceman okumalarda, Terten okumalarını Kinder Moshe projesinde ilk sureleri okumaya çalıştık. Evet, 25 Kasım'dan bahsediyoruz. 24 Kasım 12 Eylül'ün Öğretmenler Günü'ydü. Arketürk'te baş öğretmendi. Böylesi bir ortam tabiatıyla çocukların mürebbi ve muallim diye adlandırdığımız tertil okumalarında amcalarından ve teyzelerden oluşan yeni bir muhalif öğretmenler kuşağı buldukları ortamda bu derslere yapıldığı aylarda burada dışarıda bir öğretmenler günü de kutlanıyor. Olumlu olumsuz girdi ve çıktıklarıyla bu tür paylaşımlarımız olmuş. Mürebbilere bunu veriyorum. Verdim yani ilgili kasetlerde. Dünyanın bütün çiçeklerini, kaya çiğdemlerini Cumhuriyet'in kendisine emanet edilmiş olduğu öğretmenler kuşağından bir öğretmenin yazdığı bir şiirdir bu. Dünyanın bütün şartları bana getirin. Yani kendi ideolojisine ve davasına odaklanmış, tersinden takdiri hak eden bir öğretmenden bahsediyoruz. En azından onun kadar çocuklar üzerinde hassasiyete düşen, yani neredeyse 70-80 civarında öğretmenimiz bizim tertip derslerimize gelip gittiler. Yani içlerinden 10 tane şuradaki öğretmen gibi öğretmen ortaya çıksa bugün Kayseri'de bambaşka bir nesil var olurdu. getirin bana
getirin bana. Bütün köy çocuklarını getirin bana. Getirin bana. Getirin bana. Son bir ders vereceğim onlara ve son şarkımı söyleyeceğim ve sonra öleceğim. Bahattin Karakoç'un Ihlamurlar Çiçek Açı Zaman diye bir güzel şiiri vardır. Onu çocuklara uyarlayarak bir randevu tarihidir. Mutlaka ümit kesme, bir gün geleceğiz, buluşacağız diye böyle bir klip hazırlamıştım. Çiçek açmış ıhlamurlar. Yani beklentisi içinde olduğum mürebbi ve muallimelerin elbette bir gün ortaya çıkacaklarına olan umudumu söyleyerek ıhlamurlar çiçek açtığı zaman herhalde bu öğretmenler ve mürebbiler de ortaya çıkacak diye bir hikayedir bu. Tabii dersi böyle hazırladığım için de bugün bir sosyal medyadaki hikayem paylaşımda elin içerisinde bir Yasemin çiçeği açmış bir görüntü, resim paylaştım. Çiçek açmış ıhlamur. Sabahlarında yuvamda ıhlamur kaynar. Çayı tekrar gözleyene kadar ıhlamur. Ihlamurla randevusu olanlar, her çiçekten güldür, goncadır, yasemindir, zambaktır. Aldığı özle sevgililer sevgilisini, kerimlerin aslını, elmas kıymetinde olan armağanlar, şerazat çakımanlar. Bahane ve form ne olursa olsun, Platon'un aşkı ideler idesinedir. Mecnun'un Leyla'sı mutlakadır. Mutlaktan pay aldığınca mahlukla Evet, Kindermosche'yi yani Sabiye'yi, Jugendmosche'yi Genç Camii yani Rüşdiye dönemi takip ediyor. Bunları daha sonra sosyal medyada, yurt dışında gruplar olarak da tesis ederek ilgili paylaşımları burada yapmaya çalışmışımdır. İşte Jugendmosche'nin 5 Temmuz 2001 tarihli oluşturulma tarihi. 5 Temmuz 2001. Benim Türkiye gelişim Eylül 2001. Yani ondan 3 ay önce. İlk paylaşımım bu. Sevgili çocuklar, gençler. Aynen metinlerin başında kullandığım hitabe. Hazırladığım cuma hutbelerinde müminler, mümineler, sevgili çocuklar, gençler hep beraber zikrettim. Bu sayfayı kardeşleriniz için hazırladım. Onlarla Rabbimizin kitabını okumada bana yardımcı olur musunuz? Filan diye. Türkiye'deyken hazırladığım, dönüştürdüğüm artık Türkçe isimlerle Tenvir, Sabiye, Rüşdiye bölümleri var. Bu benim sevgili kardeşim 73-74'ten, ben 10 yaşlarında, o daha küçük. Gelecek gayabetül guyupta kaybolmamak için 3 Ekim 2011, 11 sene önce. Geçmişin tamiri, geleceğin inşası. Sabiye ve Rüşdiye ilgilerimin mottosu bu oldu. Ki ilk kez Sabiye Rüşdiye sınıfında bu sene açmıştık. Sosyal medyada paralellik karşımıza çıkıyor. Sabiye ve Rüşdiye ilgilerimin mottosu, beni motive eden şey bu oldu. Geçmişimi tamir etmek, geleceğimi inşa etmek. Mehmetler kemale ersin, hayat ikmal bulsun, bayram olsun. Çocuklar gibi saf olmadıkça cennete giremezsiniz demişlerdir İsa Mesih. Hayat emanet bir temiz sayfa gibidir. Karalayıp berbat ettiğimiz suhuf. Çocuklarınızda tamir etme fırsatı verir Mevla. Bu fırsatı kullanalım diyorum. Sonra Musab'ın Medinesi olarak açtığım başka bir sayfa görüyorsunuz. Meşhur bu söz, biliyorsunuz. Edebiyat hocaları severler. Virgülle oynadığı rolü göstermek için. Çünkü attığınız virgüle göre anlam değişir metinde. Oku da adam ol, virgül, baban gibi eşek olma. Ya da şöyle yaparsanız virgülün yerini değiştirerek oku da adam ol, baban gibi eşek olma. Birinde eşek olan babadır, diğerinde ise terse dönüşü kendinin eşek olma ihtimali vardır. Okumayı burada kıraatle ilgili alırsak, tenvir dersleriyle ilgili düşünürsek ve bunu kitap yüklü merkep olmakla da irtibatlandırırsak, yani buradaki deyim tam da Kur'an ayetleriyle de uygun bir yere oturur. Sonunda da bizim derslerimiz Sabiye Rüşdiye, beklentiler, ödevler ilgili yerde bir yere oturur.
Dolayısıyla Lukman suresini okuyup Lukman'ın hikmetinden bu dersi çıkarmamış olan bir adama, bir öğretmene, bir ne diyebilirim Kur'an'ın dediğinden başka, hakaret etmiş diyorlar bana. Evet, babalar ve evlatları, babalar ve evlatları, babalar ve evlatları, babalar ve evlatları, babalar ve evlatları. Akif'ten çok farklı bir imtiyazınız mı var? Esad Erbeyli'den, Elmalı Hamdi Yazır'dan. Ama hayat işte böyle. Dolayısıyla belgelerle, kanıtlarla her tarafa yaydığımız, saçtığımız isimler ve diğerleri. Kayseri'nin 2020, 30, 40'larda Allah göstermesin, yaşayacağı mümkün olan kaderdeki birçok acı geri dönüp baktığında dizlerini döktürecek, dövdürecek insanlara diye düşünürüm. Necip Fazıl'ın bir şiiridir bu. Babalar ve oğullar, nesillerin birbirine dönüşümü. Eve dönmez bir akşam ve gün yüzlü çocuğu sorar, nerede babam? Bakarlar oldu bitti, gelir derler çocuğa, baban Atta'ya gitti. Uzar gider bu hatta ve neler neler olmaz ve kim bilir ve hatta bir mahşer gerisinde babası döner bir gün oğlunun derisinde demiş. Baba Lokman ya da onun arkadaşlarının verdiği derslerdeki anlatılan masal, evvelkilerin masalları. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun şekerle bal. Bana bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Evet, çocukluğa kaçış, sabiyete özlem kullandığı gibi yukarıda Necip Fazıl'ın babasının oğlunun derisinde dönmesine de gönderme olarak bir şekilde vardır. Onu yansıtıyor. Çocukluğa kaçış, sabiyete özlem. Şu da dillendirilen şey bu aslında. Çocuk olsaydım, parklarda oynasaydım. Ah bir çocuk olsaydım, parklarda oynasaydım. Dertten kederden uzak arkadaşlar bulsaydım. Yes yok, yarın elbet bizim. Bu temel mottomuz malum ve geleceğin inşası için çalışma azmi ve istek ve irademizden de vazgeçemeyiz. Beyl olsun, tenvir, tertil denmeyecekse bu tür etkinliklerden beytin ilafından vazgeçilemez. Beytin ilafından vazgeçmişseniz ileride devletleri ilaf-ı Kureyş diye bir derdiniz de olmayacak demektir. Dolayısıyla tertil derslerinde 300 tane bölüm okuyorum. Her birini bir harf olarak düşünseniz 300 harf öğretmişim. 300 harf üzerine konuşmuşum demektir bildiğiniz gibi.
Bana bir harf öğretenin köleliğinden bahsediyor Hazreti Ali. Kölelik değildi tabii bizim. Ufak bir vizir paylaşımıydı. Ufacık ufacık katkılardı ama başka çaremiz yoktu geleceğimizin yaşayabilmesi için. Bir başka öğretmen başka bir dünyalar adına bunu nasıl dillendirmiş? Hüzünle dinlerim. Maalesef o da yok. Bu meşhur Ali Rıza Binboğa'nın öğretmen şarkısıydı. Evet, babalar, oğullar, kişisel tarihle devam edersek de böyledir. 12 Kasım'da düşmüşüm bu notu. Bugün 25 Kasım, 2 sene önce. 3 Kasım'da babamı kaybettim. O zamanki yaptığım bir paylaşımı görüyorsunuz. Buradaki dua metnimi görüyorsunuz. Son zamanlarda birçok sosyal medya hesabında da resmim yerine paylaştığım bu resim de buna göndermedir. Bir grup vakti güneş batmaktayken defnettik kendisini, baba ve evlat. O bağlantı içerisinde biz Adem'e kadar giden süreçte babamıza, dedemize, dedemizin babasına, dedesinin dedesine, Mustafa'lardan, Mehmetlerden, İbrahimlerden, kök Mustafa'lara, kök İbrahimlere ve Adem'e kadar giden çizgide Habil olarak kalma mücadelesini veriyoruz. Çocukluk hafızası, bu büyüğün geriye doğru nitelemesiyle yukarıda dinlettiğim Ferdi parçası, bu da daha farklı bir şey. Hey, ah bu adam benim babam, 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla. Hey 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 hey, cebinde yok parası, bafradır cigarası, yüreğinde bir yarası. 6 çocuk büyütmüş bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam. Hey, ağlama benim babam, ağlamın açar babam, ara gün geçer. Evet, bu da bol miktarda işlenmiş edebiyatta bir konudur. Filmlere yansıyan boyutları vardır. Anne babasından utanan çocuklar, kendi aile ve sosyalleşmiş olan çevre yabancılaştıkları için nispetinden koparak adeta reddi miras yapan çevreler, gerek ekonomik olarak sınıf atladığı için, gerek kültürel aidiyeti nedeniyle anne babasını gizleyen, biyolojik babalarını gömenlere karşı tersi bir iftiharın dillendirildiğine tanıklık ediyorsunuz. Oku da adam ol metnine de yine gönderme yapabiliriz. Ve babanın umutları, çocuğun umutları. Yukarıda sözünün bir dize çözümünü dinletmiştik. Şiirin bütünü burada. Tabii bütününü izleyemeyeceğiz. Annem bana, benim içimde, annem bana gülü şöyle öğretti. Gül, onun o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı, dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman. Ali olmaktan bir sedef her çocukta. İşte tertemiz her surede Ali karakteri, Fatma karakteri, benzer karakteri.
Babam lambanın ışığında okurdu. Hatıralar olsun. Kaleler kuşatırdık. Bir mümin ölse ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçti kaplardı içimizi. Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Evet, zaman zaman mürebbiler ve muallimler tıpkı örgün eğitimde olduğu gibi çocuklarla, bir ailelerle beraber ziyaretler yapmalılar. Değişik kesitlere vurguda bulunmalılar. Toplumun açlarına, yetimhanelere, yaşlılar evine, bağımlılık, eroin bağımlılığı vesaire gibi mağdur kesimlerle alakalı gözlemler yapmak amaçlı. İltica edenler, mülteciler, sığınmacılar, onlarla ilgili. Diğer bir dram, çocuklar, sığınmacılar. İşte yaptığımız son 10 yıl içerisinde bir Suriye dramı yaşadık bildiğiniz gibi. O çocukların birinin intiharı hepimizi vurmuştu. Onun hissiyatında bu şiirimizi, klibi hazırlamıştım. Sürgün çocuklar, Vail adlı bir Suriyeli çocuğun akranları tarafından aşağılanması üzerine yaşanan bir dramdı. Vail hangi suçtan öldü ya da öldürüldü? Taşlayabileceğiniz bir dış katil var mı gönül rahatlığında? İlk taş atabilecek temiz var mı aranızda? Vail, ülkemde bir muhacir çocuk. Bir organ, bir davetiye Azrail. Azrail benim boyuma geçirdiği ilmeği. Can çekişen benim. Bir muhacir çocuk ülkemde. Çocuk değil, ben sürüldüm. Ben sürdüm beni ülkemden. Bir çocuk, muhacir ülkemde. Can çekişen biz, vicdanımız. Şam'a futuhada giren, şaha kalkmış gururumuz. Çocuk bu, muhacir. Evinin bir odasından mücavir, öte odaya geçen muhacir. Yaşat ki vaili, yaşasın devlet. Yaşarsın ateş, hava, toprak. Yaşalsın muhacir çocuk. Cennetimizden sürgün bir çocuk. Vasatı kalmamış. Vacûl-i senin ülkemde. Vail kocaman şimdi. Ben çocuk. İlmek ilmek bir organ. Dilim dilim davetiye. Çocuğun boynunda bir uryan organ. Uyan ülkem uyan. Hayla uyan. Kudüs'te bir çocuk çığlığı. Çığlık çığlığa bir çocuk. Arun aleykum. Bosna'da bir çocuk çığlığı. Bir arya, bir ana. Unadikum. Yaz aylarında biliyorsunuz çocukların tatili var ama biz Ramazan ayları içerisinde mola veriyoruz tatil düzenine. Çocuğun ise yaz aylarında yaşadığı bu bir okul sıkı düzeni dışında daha kendini oyuna ve gezmeye, çocuk arkadaşlarıyla yaşamaya ayırdığı bir dönem. Ama okullarda, yaz okulları diyerek tamamıyla da boş bırakmayarak etkinlikler tertip ediyorlar. Biz de buna paralel bir şekilde yaz aylarını değerlendirmeyi murad ettik. Ramazan aylarında yaptığımız büyükler için bütün bir musaf okuma düzenini çocuklar için Medine surelerini tertil okumalarımızda okuma kapsamına almadığımız için burada değerlendirebiliriz diye düşündüm. Ve 2011 yılında yaz aylarında her gün bir sure olmak hasebiyle 3 haftada bitecek olan 22 surenin üzerine yine aynı mürebbiler ve muallimlerden beklentilerimiz oldu. Bir sene sonra 2001'de yaptığım bu pratiğinin bir sene sonrasında bu derslerin öncesinde bu ders verecek olan hanımlara ve beylere davette bulunarak onlara rehberlik edecek, pedagojik bazı konuları konuşacak sohbetlerim oldu. Bunları Marif Şurası olarak tertil düzeni içerisinde adlandırdım. Her ne kadar yakın göndermesi yaz aylarındaki okumalar olsa da sene içerisinde yürüttükleri Sabi Rüşdiye'ye yönelik de göndermeleri vardı bu. Bunlar 1. Şura 2013, 2012, 2013, 2014'e ait.
Bunları tıklarsanız bunların ses kayıtlarını görüyorsunuz. Sadece ses kayıtları almışız. Dolayısıyla şeyi yok, görseli bulunmuyor. Onlar burada bulunabilirler. Evet, davet ettiğimiz mürebbilerin listelerini görüyorsunuz. Davet cümlelerimizi görüyorsunuz. Bu metinde onlardan oluşuyor. Duyurular bu şekilde yapılmışlar. Onlarla ilgili dokümanları görüyorsunuz. Diğerlerinde olduğu gibi Bakara suresinden Nas suresine Mutaffifinde başlamak, bitiyordu Mekke okumaları, göndermeleri var. Onlarla ilgili çabalarım gelişsine kendilerine tehdit etmiş olduğum benimler var. Medine'nin her bir mahallesine bir sure adını versek diye hayal ettim. Bakara mahallesi, Enfal suresi mahallesi, yani biliyorsunuz mahallelere böyle isimler veriliyor Kayseri'de. Ziya Gökalp mahallesi de var, Alparslan mahallesi de vesaire göndermeler. Medine'nin her bir hatırası bir sure üzerinden yaşatılabilir gibi. O sure hakkında bir iki paragraflık eğitmenlere ya da öğretmenlere yönelik cümlelerimdir bunlar. Direkt çocukların kendisine değil, yani bir ipucu veriyorum, bir suflerlik yapıyorum. İçeriğini doldurun ve zenginleştirin diye. Onların 3 tanesini örneklemişim. Diğerleri de benzer şekilde var. Son slaytımı açacağım. Bu da şurası, pardon, evet. Bu bana ulaştırılan bir metindi, Word dosyası, birleştirerek tekrarları da içinden çıkartarak ortaya çıkarttım. Bir alan çalışması, 15-18 yaş arasında rüştiye kuşağı arasında çocukların kendi aralarında ya da öğretmenleriyle sonra geldikleri din kapsamlı, dinle ilişkili sorulardan oluşuyor bunlar. Rüştiye kuşağının arasında tedavül olan sorular. Yani bu deizm, agnotizm meselelerinin içinden biçimlendiği yer. Tabii çocuklara yaptığınız bu derslerin dış okul çevresi ya da sosyal medyada girip çıkmaları var. Misyoner telkinlerine de muhatap olabiliyorlar. Oradan biçimlenen sorulardır bunlar. Beşerli gruplar halinde dosyamız böyle akıyor. 300 civarında sanırım tekrarlara çıkarttığımda soru cümleleri ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu surelere yayılmış şekilde öğretmenlerin ve diğerlerinin de bu ve benzeri soruları soru olmaktan çıkartacak bir donanımla kendilerini beslemeleri ve gençleri tatmin etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Gecemiz hayırlı olsun.